Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Egi Losol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Sağ olun, Bizler çok deyiz. teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bir dermatolog bulunca artık bir sürü sorulacak çok şey oluyor ama biz bugün Evet. böyle bir cilt yenileme gibi bir altın iğneden bahsedelim. Evet, aynen. Altın iğne lazeri nedir diye soralım. Şimdi altın iğne lazeri aslında son zamanların hani yeni teknolojisi sayılabilir. Çünkü biz daha öncesinde yani aslında biz anti-aging olarak işte dermatoloji kozmetikte 1 milyon tane işte cihaz kullanmayı biz eskiden beri kafamıza koyduk yani. Ama en son hani bugünlerde en çok işte verimli olan cihazlardan biri altın iğne diyebiliriz. Yani aslında bunun adı aslında radyo frekans cihazı. Ama işte biz orada altın iğne kullandığımız için insan aklında altın iğne olarak kaldı. Yani aslında cihazımız fraksiyonel radyo frekans cihazı. Şimdi radyo frekans cihazı nasıl çalışıyor'a baktığımızda şöyle bir şey var. Bunlar bir elektrotlar arasında elektrik akımı üretiyorlar. Elektrik akımları ne yapıyor? Elektrik akımları doku içinde ilerlemeye çalışırken orada dokunun dirençte karşı direnç oluşturduğunda orada bir patlama, termal hasar oluşturuyor. Biz orada ne yapıyoruz? Altın iğneyle özellikle bu oluşturduğumuz hasarı sağa sola dağıtmadan gitmesi gereken yerde ulaştırabildiğimiz için estetik dermatolojide en çok sevdiğiniz uygulamalardan biridir. Zaten biliyorsunuz hani derimiz vücudumuzun en büyük organı. Yani herkesin göz önünde olan bir organ. Dolayısıyla hani bizim diğer iç organlardan daha fazla yaşlanmaya maruz kalan, daha fazla göz önünde olan bir organ. Çünkü hani ne yapıyor? Çevresel koşullar var, kötü beslenme var, sigara, alkol var ya da ne bileyim hani uykusuz kaldın, stres yaptın. Her durumda biz ne yapıyoruz? Cilt artık yaşlanmaya devam ediyor. Biliyorsunuz insan cildi normalde 25 yaşına kadar kalınlaşıyor. 25 yaşından sonra artık biz bu kalınlaşma duruyor bir yerden sonra. Sonra ne yapıyoruz? Biz her sene %1-1,5 oranda biz kolajen kaybediyoruz bu derimizde. Kolajen kaybettikçe zaman içinde ne? Elastikiyet azalıyor. Ciltlerimiz lekelenmeye başlıyor. Bir de ne yapıyor? Cilt eskiden kendi cildini daha iyi tamir ederken artık tamir edemez hale geliyor. O zaman ince kırışıklıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Aynı zamanda ne yapıyor? Güneşin etkisinden daha fazla hani etkilenmeye başlıyoruz. Bir de şöyle kolajen bir amacı nedir? Su tutmaktır. Onlar artık su tutma yeteneğini azaltınca ne oluyor? Cilt giderek kurumaya başlıyor. Dolayısıyla biz bir takım şey artık bir insan sağlıklı olsa bile ne 20 yaşından sonra hadi 25 yaşından sonra mutlaka bir kozmetik bir işlemlere artık başvurmak zorunda kaldı günümüzde yani. Hocam soracaktık aslında, siz açıkladınız nasıl çalışır mekanizmasını. Şimdi ona hani kısaca değinmiş gibi oldum. Hani orada hani dediğimiz kromoforlar falan diye. Hani kromoforları biliyorsunuz vücutta aslında bizim vücudumuza karşı gelen ısı, toksin gibi kötü şeyleri emen bir tampon. Şimdi biz altın iğne ne yapıyor biliyor musun? Kromoforlara afinitesi yok. Yani ona bağlanma gücü yok. Bu yüzden ne yapıyor? Bizim istediğimiz alan direkt biz enerjiye ulaştırabiliriz. O radyo frekans enerjisini ne yapıyoruz? Ciltteki epidermis dediğimiz en üst katmanı es geçiyoruz. Onun altındaki katmana biz ulaşıyoruz. Dolayısıyla ne yapıyor? Dışarıdan görülür bir hasar bırakmadan daha derine biz bu enerjiyi ulaştırmış olduğumuz için iyi bir uygulama oluyor. Ve aynı zamanda melanin biliyorsunuz bizim derimize rengini veren o hücre ya da pigment her neyse. O melaninde karşı bağlantısı da yok yani bu şeyin. Dolayısıyla melaninin bağlanma gücü zayıf olduğu için her cilt renk tipinde de uygulanabiliyor. Bu yüzden hani bizim en sevdiğimiz uygulama dememizin nedeni buydu yani kısaca. Peki altın iğneyi hangi cilt sorunlarında kullanıyoruz? Yani kullanım alanlarını Şimdi sayarsak... altın iğnenin birçok kullanım alanları var biliyorsunuz. İşte gençleştirmede en başında işte ince çizgileri düzeltmesinde, cilt gençleştirmede, yüz şekillendirmede de kullanabiliyoruz. Şimdi biliyorsunuz altın iğne yani birçok hani farklı tipte altın iğne boyutları var. İşte 0,5 ile 3,5 milimetreye kadar bizim ulaşabildiğimiz şeyler var. Bir de işte bazıları var 25 iğneli, bazıları 32 iğneli, bazıları 64 iğneli gibi. Biz hani kliniğimizde 64 iğneli daha hani yüksek etkili olanlara daha hani şey olmak istediğimizde bir de bazen biz cerrahi işlem yaptığımızda onlarla kombine kullanıyoruz. Bu yüzden hani biz daha yüksek etkili cihazla kullanmayı seviyoruz. Ama öyle olsa bile ne normal bizim standart kullandığımız işte karbondioksit, lazer falan onlara göre epidermisi çok güzel koruyarak ilerleyen bir cihaz. Dolayısıyla ne yapıyoruz biz? Yüksek enerji versek bile ne yapıyoruz? Cilt üstteki epidermis en dış katmanı direkt otomatik olarak ekarte etmiş oluyoruz. Bu yüzden derin tabakaya biz bunun enerjiyi ulaştırabildiğimiz için ve enerjimiz sağa sola başka bir yere dağılmadan direkt etmek istediğimiz alana ulaştığı için nokta atışı yapmak istediğimiz yerlere çok güzel ulaşıyor. Dolayısıyla özellikle göz çevresi morluklarında biz bunu kullanabiliyoruz. Boyun gıdı bölgesinde, sarkmasında, boyun toparlamasında kullanabiliyoruz. Bazen çok hani şey olur, ince deri olan kişilerde el gençleştirmede de kullanabiliyoruz.
kullanabiliyoruz. Ayrıca ne yapıyoruz? İşte gebelik sonrası oluşan doğum sonrası çatlaklarda kullanabiliyoruz. Kortizon tedavisi vesaire aldıktan sonra oluşan çatlaklarda her türlü şeyleri kullanıyoruz. Ve özellikle aktif akne, izi ve aktif aknede de biz bunu kullanabiliyoruz. Aktif akne izlerinde ne yapıyor? Bizim hani ice pick scarlar diyoruz ya, böyle kırmızı renkte yüzde sırt üst bölgelerinde görülen o kırmızı izleri biz iyileştirmekten altın iğne de kullanıyoruz. Aynı zamanda sebum salgısını bu altın iğne azaltıyor. Dolayısıyla aktif olan akne izlerinde, aktif olan akneyi de kurutmak için de altın iğne birebir yöntem diyebiliriz. Çok böyle ileri terlemesi olan kişilerde kullanabiliyoruz. Bazen el içi terlemesi, ayak içi terlemesi, kol altı terlemelerde aynen öyle. Bazen kişi diyor işte ben işte alnımda boncuk boncuk terliyim, hiçbir şey de bana bitmesin demiyor ve botoks yaptırmak istemiyorum diye hastalar var. O zaman alın bölgesinde de ensede de bazen ne yapıyoruz? Hani o terlemeyi azaltmak için de kullanabiliyoruz. Bir seans yetiyor mu? Bir seans çok fazla yeterli değil. Şimdi kişiden kişiye terleme değişmek için, üzere. Şu terleme için tek seans tek başına yeterli olmuyor. Biliyorsunuz hani bizim her katmandaki hani tek bir katmanda ter bezi dağılmış değil. Yani altlı üstlü bir sürü katmanda var. Bir de derimiz ne? Yüzey alanını genişletmek için şöyle şekilli oluyor. Yani zigzag şekilli. O zaman üstte olan, altta olan bazen ekarte edebilmek için birkaç seans gerekebiliyor. Yani biz genellikle altın iğne uygulamalarımızı bir ay aralıklarla genellikle tercih ediyoruz. Mesela aknede kullanmak istediğimizde mesela en erken ne yapıyoruz? 2 hafta aralıklarla 3-4 seans gibi yaparken. Ya da biz ne yapıyoruz? Anti-aging amaçlı. Benim hiçbir şikayetim yok. Ben sadece güzelleşmek istiyorum. İnce çizgilerimi hani azaltmak istiyorum dediğimizde ne yapıyoruz? Ortalama 3-4 hafta aralıklarla 4 ile 6 seansa kadar yapabiliyoruz. Yani bu tamamen kişinin tercihine kalmış bir şey. Ya da bazen geniş bir alan oldu. İşte bacak selülitlerde kullandık ya da bazen işte karnındaki çatlaklarda kullandık. O zaman biz ne yapıyoruz? Gene ortalama 3-4 hafta aralıklarla 4 ile 6 seans gibi kişiden kişiye değişmek üzere bunu kullanabiliyoruz. Diğer medikal işlemlerden avantajları ne bunların? Altın iğnenin avantajı şöyle bir şey. Hani saymıştım, avantajında hani direkt epidermisi es geçtiği için ne yapıyor? Ciltte dışarıdan görülen bir problem olmuyor. Yani biz direkt derinle alt katmanlarında biz aslında işlem yapıyoruz. Ve dışarıdan görülür bir işte kızartma, pullanma, soyulma yapmıyor bu cihaz. Dolayısıyla ne yapıyor? Sen bunu hemen yapıldıktan sonra günlük hayatına kolaylıkla geri dönüş yapabiliyorsun. Yapıldığın işte örnek veriyorum yarım saatlik bir işlem oldu. Tabii ki işlem öncesinde işte ne yapıyoruz? Lokal anestezi bir şey, hasta konforunu arttırmak için şeyler kullanıyoruz tabii ki, kremler vesaire. Onları kullandıktan sonra ne yapıyor? Sen yaptırdın, günlük hayatına hemen giriş dönüş yapabildiği için. Bir de herhangi bir cerrahi, kesi, yara, izi vesaire oluşturmadığı için gayet konforlu, iyileşme süresi de öbür cihazlara göre daha kısa sürede olabiliyor. Ağrı sızısı da ona göre daha az oluyor. Yani dışta gözle görülebilir bariz bir problem yaratmadan yazında, kışında uygulayabiliyoruz ve her ten rengine uygulayabiliyoruz. Bu güzel bir şey yani. Evet. Peki altın iğne yapmak istiyor hastanız. Herhangi bir cilt sıkıntısıyla alakalı. Evet. Altın iğnedeki süreç nasıldır? Hastayı nasıl bir süreç bekliyor? Yani Mesela ilk geldiğinde hastayı biz kliniğimize alıyoruz. Ayrıntılı deri muayenesini yapıyoruz. Herhangi bir aktif enfeksiyon varlığı var mı? Herhangi bir problem var mı? Derisinde herhangi bir hani deriyle ilgili bir hastalığı var mı? Onu bakıyoruz. Ve daha sonra ilerleyen aşamada bağ doku hastalığı var mı? Onu değerlendiriyoruz. Çünkü bağ doku hastalığı olanlarda bu yöntemimiz uygun olmayabiliyor. Bazen epilepsi hastalarında bunlar uygun olmayabiliyor. Sürekli uçuk çıkan hastalarda bunlar uygun olamayabiliyor. Ya da örnek veriyorum ne olabilir? Trigeminal nevralji. Yani bu çok az görülen bir şey gerçi ama hani o hastalarda bazen ağrıyı tetikleyebildiği için uygun olamayabiliyor. Dolayısıyla kişi ayrıntılı muayenesini yaptıktan sonra deriyle ilgili bir problem olmadığına kanaat getirdikten sonra biz hastamıza genellikle randevu veriyoruz. İşte randevu günü geldiğinde ayrıntılı olarak işte hastamızı tekrar değerlendiriyoruz. İşte önce ilk temizliğini yapıyoruz, yüz temizliğini güzel bir şekilde yaptıktan sonra lokal anestezi kremlerle uyuşturuyoruz. Belli bir işte 15-20 dakika gibi, yarım saat gibi hani alandan alana değişiyor tabii ki. Onlara bekleme işlemi yaptıktan sonra bu işlemi gayet konforlu bir şekilde yapabiliyoruz yani. Peki hocam altın iğne yaptık. Daha sonrasında neye dikkat etmek gerekiyor? Altın iğne aslında şöyle yapıyoruz. Biz hani her ne kadar derin üst katmanı biz es geçtik desek bile biz orada minik minik aslında kolonlar oluşturduk. Yani bir yaralar oluşturduk. Yaranın iyileşme süreci var. İyileşme sürecinde deri temiz bakılması lazım. Kişi hemen diyor ki ben işte buradan çıkınca hemen fondöten süreyim mi? Maalesef süremiyoruz. İlk gün ne yapıyoruz? Biz hastalarımıza genellikle diyoruz ki cildinizi temiz tutun, bol su için, uygun yumuşatacak kremler kullanabilirsiniz ama makyaj malzemesi kullanmayın diyoruz. Yaptıktan sonra belli o gözüne kapağına kadar 4-5 saat boyunca su değdirmeyin diyoruz. Ve tabii ki olmazsa olmazımız ne güneş koruyucu kullanması lazım. Onun haricinde gayet konforlu bir şekilde 2-3 gün içinde eski hayatına tamamen normale dönüp devam edebilir. Peki tedavi sürecinde altın iğneyi yaptınız, tamam, hijyen kısmından ve Evet. güneş koruyucudan bahsettik. Bunun dışında
ciltteki sıkıntıya göre hani ev devam ödevi diyelim böyle ürünleri ev ödevi Şimdi gibi tabii ki veriyor ev devam musunuz? ürünleri biz işte hastamızın işte cilt yapısına göre, cilt kalınlığına göre, yani Fitbert cilt tipine göre biz onlara öneriyoruz. Mesela bazı lekedir, kişi mesela anti-aging örnek olur serumlar çok gibi. yaşlıdır hasta. İşte aynı zamanda altın iğnenin yanında biz başka şeyleri de kombine ediyoruz. Mesela mezoterapi yapıyoruz. Nem sağlığı şey yapsın ve evde şey yaptığımızda hyaluronik asit içerikli ürünler önerebiliyoruz. Yani tahriş edici olmayan, iyileştirme özelliği olan bariyer kremlerden daha çok ev devam ürünü şekilde önerdikten sonra 3-4 gün sonra işte iyice yatıştıktan sonra normale döndükten sonra işte kişi artık kullanmak istediği ne ürün varsa retinolünü, C vitaminini, onu mu bunu mu hepsini kullanabiliyor zaten. Ama bizim için önemli olan ilk 3-4 günlük hani cildin kendi yenileme sürecini hani o kapsayan dönemde bunu yapması lazım. Bir de biliyorsunuz yani çoğu işlemler biz örnek veriyorum mezoterapi yaptık. Örnek veriyorum hani kötülük amaçlı söyleme. O işlemi yaptıktan sonra belli bir süre sonra mezoterapinin ömrü bitince ne yapıyor? Kişi eski haline dönüyor. Ama altın iğnede öyle bir şey yok. Biz yapıyoruz. Bizim yaptığımız etki genellikle kalıcı oluyor. Çünkü biz ne yapıyoruz? Cilt altındaki, oradaki yaptığımız hasar, cildimiz o kadar mükemmel bir organ ki bizim oluşturduğumuz termal hasarı iyileştirmeye çalışırken hem kolajeni yeniden uyarmış oluyoruz. Hem elastini yeniden uyarmış oluyoruz. Hyaluronik asit yeniden sentezlenmesini sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla bizim yaptığımız etki genellikle kalıcı oluyor. Yani senede herhangi bir sıkıntı yok. Sadece cilt yenilemek amaçlı. Evet. Bu uygulamayı senede ne kadar yapabiliriz? Senede Kaç biz seans diyeyim daha doğrusu? senede biz ortalama işte kabaca 3-4 seans hastalar için yeterli oluyor. Biz aslında hani az önce dedim hani dermatolog olduğumuz için cilt tipine bakıyoruz. Mesela genç bir hasta geldi, 20 yaşında bir hasta. Ben ona derim ki 3-4 hafta arayla 1-2 seans yeterli derim. İşte 35 yaşında gelen bir hasta geldi. O zaman ben derim işte 3 hafta aralıklarla işte 4-5 seans yeterli derim. 50 yaşında biri geldiğinde tabii ki işte seneye göre değişiyor, bunun cilt kalınlığına göre de değişiyor. O da 2 hafta aralıklı ya da 10 gün en erken 10 gün aralıklarla biz 3-4 seans kadar yapabiliyoruz. 5-6 seans, hatta bazı hastalarda 6'ya kadar çıktığımız hastalar olmuştu. Mesela yurt dışından gelen hastalarımız oluyor. İşte biz bunu hani yazın da yapabildiğimiz için hani gurbetçiler geliyor. Çok ince deri, işte İngiliz hasta mesela örnek veriyorum. Çok ince deri, işte cilt altında kolajen sentezi artık o kadar yavaşlamış ki böyle parşömen kağıdı gibi deriler oluyor. O zaman eğer hasta burada kalabiliyorsa 10 gün aralıklara, tabii ki arada işte mezoterapi olur, peripi olur, başka kombine işlemlerle beraber 10 gün aralıklara en erken tabii ki bu. Ortalama 2 hafta, 3 hafta aralıklara 5-6 seans yaptığımız hastalarda oluyor yani. Bu da kişiden kişiye değişiyor tabii ki. Çok geniş bir konu ama hani Evet. küçük bir özet geçebilirseniz böyle. Leke için hiç düşünür müsünüz altın Leke iğneyi? için düşünürüm, çok Ya da güzel hangi bir tip soru. hastalıklarda Biz özellikle altın iğne, melazma. melazmada. Yani aynen öyle. Çünkü melazma ne? Derin üst üst katmanı değil, katmanında. daha derin tabakada. Hem hormonal şeylerden dolayı, gebelikten dolayı oluşan bir derin leke olduğu için melazmayı çok güzel açıyor. Evet. Onun için altın iğne iyi bir seçenek olabilir. Vitiligo? Vitiligo'da şöyle bir şey, hani bazı çalışmalar var, vitiligo evet güzel sonuçlar veriyor ama biz termal hasar yaparken bazı aktif olan alanlarda yeni vitiligo atakları da geliştirme ihtimalimiz var. Eğer sabit plaksa vitiligo'da bazen biz yapabiliyoruz. Ama eğer aktif ilerlemeye devam ediyor desek el sürmüyoruz yani onda. O şekilde Peki yapabiliyoruz. bazı hastalarda diz bölgelerinde çok sarkmalar oluyor. Evet. Diz Oralarda bölgelerinde da kullanabiliyoruz. uygulanıyor Yani mu? genel bir cilt gençleşme toparlama olduğu için ben orada el derken diz bölgesini tabii ki unuttum. Hani el bölgesi, diz bölgesi onları yapabiliyoruz tabii ki. Ve şöyle yabancılar çok bu şeye çok yapıyor, dikkat ediyor. El, işte ayak üstü, bir de diz. Yani onlarda olmazsa olmazı. Özellikle Rus hastalar biliyorsunuz. Dizim güzel olsun, her şeyim yani yeter diyor. Dolayısıyla diz uygulamalarında da biz onu kullanabiliyoruz. Gayet güzel de sonuçlar alıyoruz yani. Çok teşekkür ederiz. ederim. Ağzınıza sağlık. İyi Çok ki sağ olun. geldiniz. Ağzınıza sağlık. Güzel Çok teşekkürler. bilgiler. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Egi Lasol'du. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.